İran ve İsrail birbirini tehdit olarak tanımlamış iki ülke. İki ülkeden de gelen açıklamalar mutlaka bir şekilde bir diğerine referans verecek şekilde oluyor. Netanyahu konuştuğunda İran'dan, Hamenei konuştuğunda İsrail'den mutlaka bahsediyor. Peki bu iki ülke yakın gelecekte bir savaşa girer mi? Elbette burada bu kısa video içinde fal bakmayacağız ancak olan bitenleri önce aktaracak, sonra da bir resim çizmeye çalışacağız. Dolayısıyla esas soruyu 10. soruya sakladık. İran ve İsrail yakın gelecekte savaşır mı? Ama önce video içeriğine geçmeden evvel bu videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve daha fazlasına haberdar olmanız için bildirimleri açmanızın yeterli olduğunu hatırlatmak isterim. Hadi gelin İran-İsrail çatışmasının perde arkasını ve nereye evrileceğini birlikte 10 soruda ele alalım. GZT 10.10 başlıyor. Aslında bu konu o kadar çok işlendi ki burada kısa bir özet geçmenin yeterli olacağını düşünüyorum. Birçoklarının bildiği üzere İran'daki İslam devrimi öncesine baktığımızda bugün gördüğümüz düşmanlığın tam tersine oldukça yakın bir ilişki görüyoruz. Başka bir deyişle İran ve İsrail arasındaki ilişkiler oldukça iyiydi. Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde İran 1948'de İsrail'i tanıyan ikinci Müslüman ülke oldu. Bu karar bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Gerçi İran bu tanımayı Arap ülkelerinin tepkisini çekmemek için resmi düzeyde tutmamayı tercih etti. Ama İsrail'in Tahran'da açtığı diplomatik temsilcilik iki ülke arasında yakın bağların en önemli göstergesi durumunda. İlişkilerin temelinde çok önemli bir ortak çıkar vardı. Arap milliyetçiliğine karşı birlikte durabilmek. Özellikle Mısır lideri Cemal Abdülnasır'ın bölgedeki etkisinden hem İran hem İsrail rahatsızdı. İran, Arap dünyasında Arap olmayan güçlü bir müttefik ararken İsrail'e benzer şekilde Arap ülkelerine karşı denge oluşturacak bir ortak peşindeydi. Bu stratejik ortaklık zamanla her alana yayıldı. Ekonomik alanda en dikkat çekici gelişme İran'ın İsrail'e düzenli petrol satışıydı. 1960'larda kurulan Elyat-Ashkelon boru hattı bu ticaretin boyutunu göstermekte. Askeri alanda da işbirliği çok güçlüydü. İsrail, İran ordusunun modernizasyonunda kritik rol oynadı, silah ve askeri teknoloji desteği sağladı. İstihbarat alanında Mossad ve SAVAK arasındaki yakın işbirliği iki ülkenin güvenlik politikalarını nasıl koordine ettiğinin bir başka göstergesi. Kültürel ilişkiler noktasında da ilişkilerin çok canlı olduğunu söyleyebiliriz. İsrailli tarım uzmanları İran'da sulama projeleri yürütüyor. İranlı öğrenciler İsrail'de tıp ve mühendislik eğitimi alıyordu. İki ülke arasında düzenli uçak seferleri de vardı ve vatandaşlar vizesiz olarak seyahat edebiliyordu. Özetle bugün hayal bile edemeyeceğimiz bir yakınlıktan bahsediyoruz. Fakat bu yakınlaşma İran'daki muhafazakar kesim ve din adamlarının sert tepkisiyle karşılaşıyordu. Özellikle Ayetullah Hümeyni henüz sürgündeyken bile bu ilişkileri İslam'a ihanet olarak nitelendiriyor ve şiddetle karşı çıkıyordu. Yani Şah'ın uygulamalarının yanı sıra Filistin ve Kudüs meselesini bir nevi araçsallaştırarak siyaseten alanını daha da genişletiyordu ki bu gelecekte de İran'ın bölgesel politikalarını kullanacağı bir konu. 1979'da İslam devrimi gerçekleştiğinde bütün tablo alt üst oldu. İsrail Büyükelçiliği kapatıldı ve bina sembolik bir hareketle Filistin Kurtuluş Örgütü'ne verildi. Bu keskin dönüş aslında Orta Doğu'daki ittifakların ne kadar kırılgan olabileceğini de gösteriyor. Bir dönem en yakın müttefikken kısa sürede en büyük düşman haline gelmek mümkün. İran-İsrail ilişkilerindeki bu dönüşüm bölge siyasetini anlamak için çok önemli bir örnek. İran'ın İsrail'i tehdit olarak algılaması hem ideolojik hem de stratejik nedenlere dayanıyor. 1979'daki İslam devriminden sonra bu tehdit algısı İran'ın dış politikasının temel taşlarından biri halinde. İran'ın bakış açısına göre İsrail sadece bölgesel bir rakip değil, aynı zamanda ABD'nin Orta Doğu'daki en güçlü müttefiki. Bu durum İran'ı rahatsız ediyor çünkü İsrail'in askeri kapasitesi ve istihbarat ağı İran'ın bölgesel etkisini sınırlamakta. İdeolojik açıdan baktığımızda İran rejimi Filistin davasını sahipleniyor ve İsrail'in varlığını Müslüman topraklarına kurulmuş gayrimeşru bir devlet olarak görüyor. İranlıların İsrail demek yerine özellikle kullandığı Siyonist rejim ifadesi bu ideolojik karşıtlığı yansıtmakta. Zira daha önceki videolarda da bahsettiğim üzere İran bölgede İsrail'den sonra en büyük Yahudi nüfusa sahip ülke. Ne kadar başarılıdır bilinmez ama dünyada antisemitik bir ülke olduğuna dair bir yafta yememek için Yahudilikle Siyonizmi özellikle ayırmaya gayret ediyor. İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik sabotaj faaliyetleri ve nükleer bilim adamlarına yönelik suikastler de tehdit algısını güçlendiren bir başka konu. İran, İsrail'i kendi bilimsel ve teknolojik gelişimini engellemeye çalışmakla suçluyor. Mossad'ın İran topraklarındaki operasyonları ve siber saldırılar, özellikle Stuxnet virüsü olayı bu algıyı pekiştiren önemli örnekler. Bölgesel güç dengesi açısından İran, İsrail'in Körfez ülkeleriyle normalleşme adımlarını kendi çevrelenmesi olarak yorumlamakta. İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile kurduğu ilişkiler İran'ı rahatsız etmekte. Suudi Arabistan'la olası bir normalleşme ise İran için daha büyük bir endişe kaynağı oldu. İran ayrıca İsrail'in artık geçmişteki diyeceğimiz Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını da doğrudan bir tehdit olarak algılıyor ki zaten doğrudan İranlı komutanlar ve milisler hedef alındı bu saldırılarda. Sonuç olarak İran, İsrail'i hem ideolojik bir düşman hem de bölgesel çıkarlarına yönelik varoluşsal bir tehdit olarak algılıyor. Bu algı iki ülke arasındaki gerilimin temel nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. İran-İsrail gerginliği görünenden çok daha fazlasını barındırmakta.
İran açısından İsrail karşıtlığı bölgedeki nüfuzunu arttırmak için etkili bir araç. Filistin davasını sahiplenerek sadece Şii değil, tüm Müslüman dünyasında sempati toplama çabasında. Yani bir propaganda aracı. Bu sebeple kendisi dışında Filistin konusunda atılan her adımı bir şekilde boşa düşürüp tabiri caizse rol çalınmasını istemiyor. Propagandalarını da bu yönde yapıyor. Dünyada Filistin konusunda tek hareket eden ülkenin kendisi olduğu iddiasıyla sempati arayışında. Vekil güçler yaratarak veya işbirlikleri kurarak Lübnan'dan Gazze'ye uzanan geniş bir etki alanı kurma arayışında. Üstelik bu gruplar sayesinde İsrail'le doğrudan karşı karşıya gelmeden bölgesel çıkarlarını koruyabiliyordu. Ancak son aylarda yaşananlar bu konuda İran'ın elini biraz zayıflattı. İç politikada da İsrail karşıtı rejim için önemli bir araç. Büyük şeytan Amerika ve küçük şeytan İsrail söylemi halkı bir arada tutmada ve rejimin meşruiyetini güçlendirmede kullanılmakta. Ekonomik zorluklar ve iç sorunlar karşısında dış tehdit vurgusu öne çıkarılıyor. Özellikle nükleer program konusundaki uluslararası baskılara karşı İsrail tehdidi sürekli gündemde tutuluyor. İran'ın bölgesel politikalarında İsrail karşıtlığını sağladığı bir başka avantaj da Şii Hilal olarak adlandırılan eksendeki etkinliği arttırabilmesi. İran, Irak, Suriye, Lübnan hattında İsrail tehdidi bahane edilerek askeri ve siyasi varlık güçlendiriliyordu. Yemen'deki Husilere verilen destek de yine İsrail karşıtlığı söylemiyle meşrulaştırılıyor. İsrail cephesinde de benzer bir durum söz konusu. İran tehdidi ABD ile ilişkileri sıcak tutmada ve askeri yardım almada önemli bir koz. Körfez ülkeleriyle yakınlaşma sürecinde de İran karşıtlığı ortak payda olarak kullanılıyor. Tel Aviv, Riyad'da normalleşme görüşmelerinde İran tehdidini sürekli olarak masada tuttu. Savunma bütçesindeki artışlar ve yeni silah sistemlerine yatırım da İran tehdidiyle gerekçelendiriliyor. Çin ise tam da bu noktada devreye girdi ve çatışma söylemlerinden gerek İran'ı gerek Suudi Arabistan'ı uzak tutmak suretiyle bugün ağırlığını koyarak Körfez'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Rejim değişmeden önce Suriye'deki çatışmada da bu araçsal boyut net olarak görülüyordu. İran buradaki askeri varlığını İsrail'e karşı caydırıcılık olarak savunurken aslında Akdeniz'e uzanan bir koridor oluşturuyordu. İsrail ise İran'ın Suriye'deki varlığını bahane ederek buradaki operasyonlarını meşrulaştırıyordu. Uluslararası diplomaside de bu gerginlik her iki tarafa da manevra alanı sağlamakta. İran, Çin ve Rusya ile ilişkilerini geliştirirken İsrail tehdidini öne çıkarmakta. İsrail ise Batı dünyası ile ilişkilerinde İran'ın nükleer programını ve bölgesel faaliyetlerini sürekli olarak gündemde tutmakta. Sonuçta iki ülke de bu gerginlikten jeopolitik kazanımlar elde ediyor. Bu durum bölgedeki çatışmaların neden kolayca çözülemediğinin de önemli göstergelerinden biri. Karşılıklı düşmanlık söylemi hem iç hem dış politikada her iki tarafa da önemli avantajlar sağlıyor ve bu nedenle sürekli olarak canlı tutuluyor. Her ne kadar 2024'ün ikinci yarısında yaşananlarla birlikte zarar görmüş olsa da İran'ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetlerin başında vekil güçler üzerinden yürütülen savaş stratejisi geliyor. Bunun en önemli ayağı Lübnan'daki Hizbullah. İran, Hizbullah'a sadece silah ve para desteği vermekle kalmıyor. Aynı zamanda askeri eğitim ve istihbarat desteği de sağlıyor. Son gelişmelere kadar özellikle Hizbullah'ın füze kapasitesi İsrail için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. İsrail, Lübnan'a yaptığı son saldırıları Hizbullah'ın sahip olduğu kapasiteye karşı bir tedbir olarak gerekçelendirdi. Rejim değişmeden önce Suriye'de özellikle kritik bir cepheydi. İran burada askeri üsler kurdu ve çok sayıda milis gücü konuşlandırdı. Bu güçler İsrail sınırına yakın bölgelerde bulunuyordu ve zaman zaman İsrail yönelik saldırılar düzenliyordu. İran ayrıca Suriye üzerinden Hizbullah silah sevkiyatı da yapıyordu. Siber savaş alanında da İran aktif. Özel siber birimler kurarak İsrail'in kritik altyapılarını, bankacılık sistemini, su ve enerji tesislerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Son yıllarda bu saldırıların hem sayısı hem de karmaşıklığı arttı. İran ayrıca denizlerde de İsrail'e karşı operasyonlar yürütüyor. İsrail bağlantılı ticaret gemilerine yönelik saldırılar düzenleniyor. Kızıldeniz'de Husilerin İsrail gemilerine yönelik saldırıların arkasında da İran'ın olduğu sıklıkla iddia ediliyor. Son olarak uluslararası alanda İsrail karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışılıyor. İran diplomatik kanalları kullanarak İsrail uluslararası platformda yalnızlaştırmaya çalışıyor. Özellikle Filistin konusunu kullanarak İslam dünyasında İsrail karşıtı bir blok oluşturmaya gayret ediyor. İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü faaliyetlerin başına nükleer programa yönelik operasyonlar geliyor. Natanz uranyum zenginleştirme tesisindeki patlamalar, siber saldırılar ve sabotaj eylemleri bunun en bilinen örnekleri. Özellikle Stuxnet virüsü İran'ın nükleer programını ciddi şekilde sekteye uğrattı. İran nükleer bilimcilere yönelik suikastler dikkat çeken bir diğer faaliyet. Nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi bu operasyonların en ses getireni oldu. İsrail bu suikastlerle İran'ın nükleer programını yavaşlamayı hedefledi. Şimdi ise doğrudan hava saldırılarıyla nükleer programı bitirme niyetinde olduğu konuşuluyor. Yine rejim değişmeden önce Suriye'de İran hedeflerine yönelik hava saldırıları rutin hale gelmişti. İsrail, İran'ın Suriye'deki askeri üslerini, silah depolarını ve milis güçlerini düzenli olarak vuruyordu. Özellikle İran'dan Hizbullah'a giden silah sevkiyatları bu saldırıların ana hedeflerindendi. İstihbarat alanında da Mossad'ın İran içindeki faaliyetleri oldukça geniş. İran'ın nükleer programına, askeri tesislerine ve kritik altyapılarına yönelik istihbarat toplama operasyonları yürütülmekte. Nitekim İsrail'in İran'ın gizli nükleer arşivini ele geçirmesi bunun en çarpıcı örneklerinden. Bölgesel düzeyde ise İsrail, İran'ı çevreleme stratejisi
stratejisi izliyor. Körfez ülkeleriyle imzalanan İbrahim Anlaşmaları, Suudi Arabistan'la yakınlaşma çabaları ve ortak askeri tatbikatlar bu stratejinin parçalarıydı. Ancak Gazze'de yaşananların sonucunda bu süreç sekteye uğradı. Azerbaycan'la kurulan yakın ilişkilerin İran'ı rahatsız ettiğini de söyleyelim. Diplomatik alanda İsrail, İran'a karşı uluslararası baskının arttırılması için yoğun çaba harcıyor. Özellikle ABD ve Avrupa nezdinde İran'ın nükleer programının tehlikelerine dikkat çekiyor ve yaptırımların sürdürülmesi için lobi faaliyetleri yürütüyor. İran-İsrail gerginliği Körfez ülkelerince dikkatle takip ediliyor ve farklı yaklaşımlar sergileniyor. Özellikle son dönemde İbrahim Anlaşmalarıyla belirginleşen farklı yaklaşımlar dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İran'ın artan bölgesel etkisini dengelemek için İsrail'e yakınlaşmayı tercih etti. Zira iki ülkenin de İran'la bazı husumetleri var. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la Körfez'deki adalar konusunda sorun yaşarken, İran'ın geçmişte Bahreyn üzerinde hak iddia etmesi ve ilhak endişesi Bahreyn'de sorun durumunda. Bu ülkeler İran'ı Körfez'in güvenliği için birincil tehdit olarak görüyor. Ancak bu ülkeler aynı zamanda topraklarının veya hava sahalarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini de açıkça belirttiler. Yani temkinli olsalar da doğrudan bir karşı duruş da sergilemiyorlar. Suudi Arabistan daha temkinli bir pozisyon alıyor. İsrail'le henüz resmi ilişkiler kurmasa da perde arkasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği yaptığı biliniyor. En azından Gazze'de yaşananlara kadar ilişkiler pozitif bir gündemde seyrediyordu diyebiliriz. Çin'in etkisiyle İran'la olan ilişkiler büyük bir hızla normalleşme sürecine girdi. Gelecekte bu trend değişir mi şimdiden söylemesi zor. Katar ise diğer Körfez ülkelerinden ayrışmakta. Hem İran'la hem Hamas'la diyalog kanallarını açık tutuyor. Körfez krizinde İran'dan gördüğü destek Katar'ı daha da dengeli bir politikaya itiyor. Umman ise geleneksel arabulucu rolünü sürdürüyor. Her iki tarafla da ilişkilerini dengeli tutmaya çalışıyor. Körfez ülkelerinin en büyük kaygısı olası bir İran-İsrail çatışmasının bölgesel etkileri. İran'ın İsrail'e yardım eden ülkeleri hedef alabileceği uyarısı bu endişeyi daha da arttırıyor. Özellikle petrol tesisleri ve enerji altyapısının güvenliği konusunda ciddi kaygılar var. Bu durum küresel enerji arzını da etkileyebilir. Bölge ülkeleri ayrıca İsrail'in saldırgan tutumunun devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek güç boşluğundan da endişe ediyor. İran'ın zayıflaması kısa vadede avantaj gibi görünse de uzun vadede İsrail'in bölgede tek hakim güç haline gelmesi de istenmiyor. Bu nedenle Körfez ülkeleri İran-İsrail geriliminde genelde tarafsız bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bir yandan İran'ın nükleer programı ve yayılmacılığı politikalarından rahatsızlar, diğer yandan olası bir çatışmanın bölge istikrarsızlaşmasından çekinmekteler. Bu hassas denge politikası bölgenin geleceği açısından kritik önem taşıyor. İran için Suriye, stratejik derinliğinin en önemli parçalarından biri. Şam yönetiminin değişmesi, İran'ın direniş ekseni olarak adlandırdığı hattı ciddi şekilde zedeledi. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah'a uzanan koridor ve Akdeniz'e erişim İran için hayati önem taşıyordu. İsrail açısından bakıldığında İran'ın Suriye'deki etkisinin azalması önemli bir güvenlik kazanımı olarak okunabilir. İsrail'in kuzey sınırındaki tehdit algısı hafifleyebilir. Ancak yeni rejimin İsrail'e karşı tutumu da belirsizliğini koruyor. Eğer yeni yönetim İsrail aleyhindeki faaliyetlerini arttırırsa bu durum İsrail açısından farklı güvenlik risklerini beraberine getirebilir. Hizbullah faktörü de önemli bir değişken. Örgütün lojistik hatlarının kesintiye uğraması İsrail'e karşı caydırıcılık kapasitesini zayıflatacaktır. Halihazırda yönetici kadrosunu kaybetmiş, harekatlarla zarar görmüş bir Hizbullah'ın yeniden inşası için Suriye önemli bir ayaktı. Bu durum sadece Suriye'yi değil, Lübnan'daki iç dengeleri de etkileyebilir. Türkiye, İran-İsrail geriliminde oldukça hassas bir denge politikası izliyor. Türkiye'nin öncelikle hedefi bölgesel istikrarı korumak ve bölgesel bir savaştan kaçınmak. İsrail, Gazze'de yaptığı eylemleri yapmazdan önce Türkiye ile normalleşmenin eşiğindeydi. Ancak yürüttüğü agresif siyaset sebebiyle Türkiye ile ilişkiler yeniden gerildi. Ancak Türkiye bu gerginliği İran ile olan gerginlikte bir araç olarak görmemekte ve tarafgirlik yapmamakta. Olan bütün olaylara karşı arabulucu rolünü korumak ve sükuneti sağlamak üzere diplomatik faaliyetler yürütülüyor. Güvenlik perspektifinden Türkiye'nin kaygıları var. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu Türkiye'yi endişelendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi İsrail'in saldırganlığının etkileri Türkiye'ye kadar uzanabiliyor. Öte yandan Türkiye, İran'ın bazı bölgesel faaliyetlerine karşı da temkinli bir tutum sergiliyor. Bölgesel istikrar açısından Türkiye, olası bir İran-İsrail çatışmasının yayılma riskinden endişe duyuyor. Bu nedenle tarafları itidalli olmaya davet ediyor ve gerilimin tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Gazze'deki durumun bölgesel bir krize dönüşme potansiyeli Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini daha da arttırıyor. Özellikle ABD ve İran arasında yoğun diplomatik çabalar gösteriliyor. Sonuç olarak Türkiye, İran-İsrail geriliminde hem kendi çıkarlarını korumaya hem de bölgesel istikrara katkı sağlamaya çalışıyor. Bu hassas denge politikası Türkiye'nin bölgedeki rolünü ve etkisini sürdürmesine olanak sağlıyor.
İran-İsrail gerginliği iki ülkeye de ağır bedeller ödetiyor. Bu gerginliğin en büyük faturası şüphesiz İran'a çıkmakta. ABD'nin nükleer program nedeniyle uyguladığı yaptırımlar İran ekonomisini derinden sarsıyor. İran'ın para biriminin değer kaybı, yüksek enflasyon ve işsizlik halkın yaşam standartını düşürüyor. Üstelik İran'ın Suriye, Lübnan ve Yemen'deki vekil güçlere verdiği destek ülke kaynaklarının önemli bir kısmını yok ediyor. İran'ın özellikle nükleer programı sebebiyle uluslararası sistemden izole edilmesi teknolojik gelişimi de sekteye uğratıyor. Özellikle genç ve eğitimli nüfusun ülkeyi terk etmesi beyin göçüne neden oluyor. Savunma harcamalarına ayrılan büyük bütçe eğitim, sağlık gibi temel hizmetler yapılacak yatırımların önünü kesiyor. İsrail cephesinde de durum pek iç açıcı değil. Sürekli güvenlik tehdidi altında yaşamak toplumda ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor. Tersine göç günden güne artıyor. Hava savunma sistemleri ve diğer askeri harcamalar İsrail ekonomisine ağır bir yük bindiriyor. Özellikle Gazze'den atılan roketler ve Hizbullah tehdidi İsrail'in kuzey ve güney bölgelerinde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor. İsrail'in bölgedeki izolasyonu da önemli bir sorun. İran karşıtlığı üzerinden Körfez ülkeleriyle kurulan ilişkiler bu sorunu kısmen hafifletse de İsrail hala bölgede çoğu ülkeyle normal diplomatik ilişkiler kuramıyor. Bu durum ticaret ve turizm potansiyelini sınırlıyor. Keza normalleşme süreçlerinin önüne geçiyor. Her iki ülke de sürekli siber saldırılar ve sabotaj eylemleriyle karşı karşıya. İsrail'in kritik altyapısı İran kaynaklı siber saldırıların hedefinde. İran ise nükleer programa yönelik sabotajlar ve bilim insanlarına yönelik suikastlerle mücadele ediyor. Belki de en önemlisi bu gerginlik her iki toplumda da barış ve istikrar umutlarını zayıflatıyor. İran'da rejimin baskıcı politikaları İsrail tehdidi gerekçesiyle meşrulaştırılıyor. İsrail'de ise İran tehdidi iç siyasette kutuplaşmayı derinleştiriyor ve güvenlik endişelerini sürekli canlı tutuyor. Gelelim herkesin sorduğu o soruya. İran, İsrail'le savaşır mı? İran-İsrail gerilimi 2024 boyunca tarihte hiç olmadığı kadar yoğun seyretti ve bölgesel bir savaş ihtimalini her daim içinde barındırdı. Nisan 2024'te İran'dan kalkan drone ve füzeler İsrail'e doğru yola çıktığında tüm dünya nefesini tutmuştu. Ardından İbrahim Reisi ve Emir Hüseyin Abdullahyan şaibeli bir kazada öldü. İran seçime gitti. Mesut Pezeşkian Cumhurbaşkanı seçildi. Yemin töreninin yapıldığı günün akşamında Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye Tahran'da suikasta uğradı. İran, Gazze'deki olası ateşkes ihtimalini baltalamamak için vereceği yanıtı beklettiğini söyledi. Sonra Lübnan'da çatışmalar başladı ve İran'ın en önemli müttefiki Hasan Nasrallah İsrail tarafından öldürüldü. Önce İran, Sadık Vaat 2 adını verdiği bir başka saldırıyla İsrail'e doğrudan saldırdı. Ardından Ekim ayında İsrail'in İran'daki askeri tesisleri vurması gerilimi başka bir boyuta taşıdı. Ancak yine de savaş çıkmadı. Acaba gerçekten savaş çıkmadı mı? Artık savaşların tanımı klasik anlamda anladığımız şekilde değil. İran ve İsrail zaten aktif olarak çatışma halinde. Bir ülkenin içinde suikastler düzenleniyor, sınır ötesinde elçilikler bombalanıyor, başka bir ülkede iş adamları öldürülüyorsa orada barış vardır diyemeyiz. Yani illa Tahran'da, Tel Aviv'de yüz binlerin öldüğü, şehirlerin yıkıldığı bir senaryo yaşanmıyor diye iki ülke savaşmıyor diyemeyiz. 2024 boyunca izlediğimiz her şey o savaşın bir parçasıydı. Ancak yoğunluğu beklenildiği kadar yüksek değildi. Esas soru buradaki yoğunluğun yükselip yükselmeyeceğine yönelik. İran kendisine yönelik tehdidin farkında. Çünkü İsrail, İran'ın nükleer kapasitesini kendisine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak değerlendiriyor. Buradaki varoluşsal kelimesinin altını özellikle çizmek istiyorum. Zira ülkeler açısından bir konu varoluşsal ise o konuda çok daha radikal adımlar görebiliriz. İsrail için de durum böyle. İsrail kendi içinde ciddi siyasal ayrışmalara ve çatışmalara sahip olsa da şu anki hükümet özellikle İran konusu dediği konuyu çözmek istiyor ve bir takvime bağlı bir şekilde adım adım nükleer tesislere doğru ilerliyor. İran ise iç cepheyi güçlendirerek gelmesi muhtemel saldırıyı göğüslemek için tahkimat yapıyor. Toplumsal konulara bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Ancak bazıları 40 yıl aşan bu konulara hemen çözüm bulmak elbette kolay olmuyor. İsrail'in İran'daki kritik altyapıları ve nükleer tesisleri vurması çok da olasılık dışı değil. Bunu geçmişte özellikle Irak'a yaptı. Ancak İsrail'deki açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre İsrail'in temel planı tıpkı Hizbullah'a yaptığı gibi önce istihbaratı bazı faaliyetler gerçekleştirmek, ardından hava saldırılarıyla İran'ın kapasitesini bitirmek üzere. Bu ne kadar olası ve bütün maliyeti boşa düşen İran için ne kadar kabul edilebilir tartışmalı. Zira İran bu noktadan sonra işi topyekün füze saldırısına dökebilir. Öte yandan İsrail için sınırlarındaki İran bağlantılı milisler meselesi de ortadan kalkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla sadece füze saldırısına uğramak İsrail adına nükleer bir İran'dan daha tercih edilebilir bir konuysa yakın gelecekte bunu görebiliriz. Ancak herkesin anladığı şekilde bir topyekün savaş görme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ancak burası Orta Doğu. 10 günde olmaz denilen oluyor. İran ve İsrail arasındaki gerginliğin büyük bir savaşa dönüşme ihtimali bölgesel ve küresel dengeleri doğrudan etkilediği kesin. 2024'te yaşanan karşılıklı saldırılar iki ülkenin de birbirine ciddi zarar verebilme kapasitesi olduğunu gösterdi. Ancak tam ölçekli bir savaşın maliyeti ve riskleri her iki taraf için de çok yüksek. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sınırlı çatışmalar ve vekalet savaşları devam edecektir. Fakat bunun kontrollü bir düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir. Diğer yandan özellikle İran yaklaşan tehditten kaçınmak için olanca gücüyle diplomatik esneklik gösterecektir diyebilirim. Videoyu bitirmeden önce eğer bu videoyu beğendiyseniz
değilseniz ve benzeri içeriklerden daha çok haberdar olmak istiyorsanız bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İran ve İsrail birbirini tehdit olarak tanımlamış iki ülke. İki ülkeden de gelen açıklamalar mutlaka bir şekilde bir diğerini referans verecek şekilde oluyor.